Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu crop bolero yapılışını paylaşacağım. Bu sene oldukça moda. Hatta şu an tam zamanı diyebiliriz. Yeni yeni çıkmaya başladı. Ben de görür görmez bayıldım ve sizin de seveceğinizi düşündüğüm için hemen değerlendirip yapmak istedim. Bu modeli kendim tasarladım diyebilirim. Böyle kafamda bir şablon oluşturdum ve örmeye başladım. Sadece bir günde yapabilirsiniz. Bir gününüzü alıyor yani. O kadar kısa sürede yapabileceğimiz bir crop oldu. Bunu isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz ama bu şekilde genelde model. Gördüğüm her model bu şekildeydi. Dediğim gibi biraz daha uzatmak isterseniz bu şekilde birleştirme işleminden sonra altına kafesler giderek sıra sayınızı da arttırma yaparak uzatabilirsiniz. Hatta daha da uzatıp bluz olarak da yapılabilir. O yüzden gayet güzel bir model oldu. Bakın kolları da birazcık böyle alta doğru İspanyol çalıştım. O yüzden gayet güzel oldu. Rengi de çok güzel oldu. 2,5 yumak kullandım. Elimde olan koton bir ip kullandım. Markasını vermeyeceğim. Bulamayabilirsiniz. İhtiyaç fazlası iplerden almıştım çünkü. Elinizde olan herhangi bir koton ip kullanabilirsiniz. 3 yumak olması yeterli olacak. 2,5 yumak kullandık ama daha da uzatmak isterseniz yumak sayınızda da arttırma yapmanız gerekiyor. Ben birazcık böyle bol saraş olsun, sert olmasın istediğim için 4 milim tığ kullandım. Ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Benimle aynı vücut ölçülerine sahipseniz ben S beden giyiyorum. 36 bedenim. Siz de aynı sayılarda yapabilirsiniz. Çünkü gayet rahat hareket edebiliyorsunuz. Bakın kolları, işte bu gövde kısmı falan gayet güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Elimde olan koton bir ipi kullanacağım. Bu markayı ararsanız belki bulamayabilirsiniz ama herhangi bir %100 koton ip tercih edebilirsiniz. Kalınlığını da göstermek istiyorum sizlere. Bakın orta kalınlıkta bir ip. Siz de herhangi bir markanın orta kalınlıkta ipini tercih edebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi elimde vardı. Ben onu kullanmak istedim. İpim bakın %100 koton, 100 gram, 240 metre. Ben bunu 4 milim tığ kullanarak örgümüzün başlangıcını yapıyor olacağız. Elimde 2 adet yumak var. Videonun sonunda ne kadar gittiğinden de bahsediyor olacağım. Şimdi bir başlangıç yapalım beraber. İpimin ortasına tığımı yerleştiriyorum. Bir kez döndürdüm ve zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Toplamda 70 tane zincir çekiyoruz. 70 tane zincirimizi çektikten sonra 70. zinciri parmağımla tutuyorum ve üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çekiyorum. 70 artı 5 zincir daha çekmiş olduk. Tığımızdan ipimi bir kez aldım. 70. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde ilk yuva, ilk kutucuğu yapmış olduk. Daha sonra 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın batmış olduğum ikili trabzanın yanından sayıyorum. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncü zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2 zincir atlıyorum. Üçüncü zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi sıra sonuna kadar ilerledim. Son zincirim içerisine batmadım. Yani son zincirden bir önceki zincirin içerisine batarak tamamladık. Ve toplamda 24 tane kutucuğa sahip olduk sıra sonunda. Daha sonra örgümüzün diğer tarafını döndürüyoruz. 1,
2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım ve dönüşümüzü bu şekilde sağlamış olduk. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yaptım. Sıra sonuna kadar her ikili trabzanın tepesine batarak ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2 tane zincir atlıyorum. 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Burası bizim 5 zincir çekerek başlangıç yaptığımız nokta. 3. zincirin içerisinden tığımızı geçiriyoruz ve 2 seferde çekerek ikili trabzanımızı yapıp sıramızı tamamlamış olduk. Bakın 5 zincir çekerek dönüş sağladığım noktaya battım. Daha sonra arka kısmını yani ön kısmını dönüyoruz örgümüzün. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ilk dönüşümüzü sağlamış olduk. Hep dönüşlerde 5 tane zincir çekiyoruz. Daha sonrasında 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sıra sonuna kadar yine aynı şekilde devam edeceğiz. Farklı bir şey yapmıyoruz. Hep aynı şekilde devam edip sıra sonunda arka kısmına dönüyorum. 5 zincir çekip hemen ilk ikili trabzan tepesine ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Bu şekilde düz bir örgü devam edeceğiz. Bu bizim kol kısmımız. Kol kısmını yapıyoruz. Ben bir tarafın kol kısmını çalıştım. Diğer kolu beraber başladık. Bakın şurada göstermek istiyorum size. Belirli bir seviye düz ilerliyoruz. Daha sonra arttırma yapacağız. Şimdi kaç sıra boyunca ilerleyeceğiz? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 sıra boyunca herhangi bir arttırma yapmadan düz örgümüze devam ediyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. İsterseniz 23 sıra değil tüm kol boyunca da düz ilerleme yapabilirsiniz. Ama ben birazcık böyle alta doğru genişleme olsun istediğim için kol kısmında 23 sıra boyunca düz gittim. Daha sonra birkaç sıra boyunca arttırma yaptım. Şimdi dediğim gibi şöyle bir kenara aldığımızda 23 sıra boyunca devam edip geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi 23 sıra boyunca ilerledim, geldim. Şimdi arttırma yapacağız. 24. sıramızın başlangıcını yapalım beraber. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi ne yapıyorduk? Normalde yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane kutucuk yapıyorduk. Ama 24. sıramızda arttırma yapacağımız için orta boşluk kısmına tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. 1, 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın kutucuğun iç orta boşluk kısmına bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve burada normalde bir tane kutucuk yapıyorduk. Bu şekilde bir, iki tane kutucuk yaparak arttırmamızı yapmış olduk. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın sonda 2 tane kutucuğum kaldı. 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesinden tığımı geçiriyorum. 1, 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. 1,
2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Şimdi burada ne yapıyordum? 2 tane zincir atlıyordum. Üçüncü zincirimizin tepesine, şuradaki zincirimizin tepesine bir tane ikili trabzan yapıp sıramızı tamamlıyorduk. Ama sağ tarafta bir tane arttırma yapmıştık. Yine aynı şekilde sol tarafta da bir tane arttırma yapmamız gerekiyor. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluk kısmından tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra iki tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen bakın 1, 2, 3. zincirin içerisinden tığımı geçiriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bir tane kutucuk yerine iki tane kutucuk yapmış olduk. Ve sondaki arttırmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra örgümü döndürdüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak ilk kutucuğumu yapıyorum. Şimdi burası örgümüzün arka kısmı. Arka kısmında arttırma yapmıyoruz. Sadece bir tarafta arttırma yapıyoruz. Bakın bu şekilde. İki tane zincir çekiyorum. Yandaki ikili trabzanın tepesine batarak devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda iki tane kutucuğum var. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Birinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3. zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bu tarafta da başlangıçta yapmadığımız gibi burada da arttırmamızı yapmıyoruz. Her kutucuğa bir tane kutucuk yapmış olduk. Şimdi örgümün ön kısmındayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Direkt bakın kutucuğun içindeki boşluğa batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaparak arttırmamı yapmış oldum. Bakın burada. Bir tane kutucuğa iki tane kutucuk yapmış olduk. 1, 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batırıp bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada ikinci arttırmamızı yapacağız. Farklı olarak şu şekilde yapacağız. Bir alt sırada yaptığımızda arttırmamızı hem sağda hem sol tarafta yapmıştık. Şimdi sağ taraftaki arttırmamızı yaptık ki bu örgümüzün tam orta kısmını buluyoruz. Ben şu şekilde yapıyorum saymadan. Direkt bakın orta kutucuğu buluyoruz. Şurası mesela orta kutucuğu. Orta kısmını bulduktan sonra şimdi burada da bir tane arttırma yapacağız. Şöyle bir tane ip takayım. Sayarak da eşit orta boşluğu bulabilirsiniz. Tam eşit olmak zorunda da değil. Benim de şu şekilde oldu. Bir tarafta 12, bir tarafta 13 tane kutucuğum var. Yani genel olarak tam orta kısmını bulmaya çalışalım. Bu orta kutucuğa kadar hiç arttırma yapmadan devam ediyorum. Şimdi ip taktığım noktaya kadar geldim. Yani örgümün orta kısmına kadar ilerledim. Buradaki kutucuğumuza arttırma yapacağız. İkili trabzanımı yaptım. 1, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Aynı kenar kısmında yaptığımız gibi direkt bakın kutucuğun içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane kutucuğa aynı başlangıçta yaptığımız gibi iki tane kutucuk yaptık. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi şu şekilde tuttuğumuzda dikiş kısmı kolumuzun alt kısmına geldiğini planlarsak sadece bu şekilde bir V şekli geliyor gibi geldi. Hani birazcık yamuk görünecek gibi düşündüğüm için iki tane orta kısmında arttırma yapmak istedim. Kenar kısmında şimdi bu sırada arttırma yaptıktan sonra bir üst sırada artık arttırma yapmayacağız. Orta kısmında yapacağız. O yüzden iki tane kenar kısmında iki tane de orta kısmında arttırma yapıp eşitleyip dengelemek istedim. Devamında şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde arttırma yapmadan devam ediyoruz. Son boşluk kısmına kadar ilerledim. 1, 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Son kutucuğumun içerisinden tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 1, 2, 3. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sondaki arttırmamızı yapmış olduk. Bir tane kutucuğa iki tane kutucuk yaparak arttırdık.
Daha sonra örgümün diğer tarafını döndürüyorum. Şimdi burası arka kısmı. Arka kısmında zaten 3, 4, 5 tane zincir çektim. Arka kısmında herhangi bir arttırma yapmıyorduk. Düz bir şekilde her kutucuğun tepesine bir tane kutucuk yaparak sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim ve sıramı tamamladım. 5 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıp yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Bu sırada arttırma yapmayacağız. Az önce de söylediğim gibi 2 kez arttırma yaptık sadece kenar kısımlarında ve yeterli genişliğe ulaştık bence. Şimdi devamında her boşluğa diyorum. 2 tane zincir çekip her ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Ta ki şu orta kısmında arttırma yapmıştık ya. Arttırma yaptığımız noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi bakın bir alt sırada arttırma yapmamıştık. Şöyle 2 tane kutucuğum var. Onun bir altında arttırma yapmıştık ya. Tam üst tarafına geldiğimizde şu şekilde oluyor. İsterseniz buradaki boşluğunuzda arttırma yapabilirsiniz. İsterseniz buradaki boşluğunuzda yapabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Daha sonra bu noktada takılıp kalmayın. Dediğim gibi isterseniz bakın sağ taraftaki boşluk, isterseniz sol taraftaki boşlukta arttırma yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış bir şey. Fark etmiyor model olarak da zaten. 2 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen boşluk kısmına batıyorum. Bir tane ikili trabzan, 2 tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu noktada da bu şekilde arttırmamızı yapmış olduk. Devamında herhangi bir arttırma yapmadan devam edeceğiz. Bu bizim son arttırmamızdı. 2 tane de orta kısmında bu şekilde arttırma yapmış olduk. Şimdi şu şekilde söylemek istiyorum. Sıra sonunda bu şekilde arttırma yaparak kaç tane kutucuğa ulaştık? Hemen burada sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Arttırma işleminden sonra 30 tane kutucuğa ulaşmış olduk. Şimdi şu noktada son arttırmamızı yaptıktan sonra üzerine ben 6 sıra boyunca daha gittim. Hiç arttırma yapmadan düz bir şekilde 6 sıra boyunca daha gittim. Ama bu benim kol uzunluğumla alakalı bir ölçü. Siz de kolunuza deneyerek, ben şu şekilde kolumu uzatıyorum. Her seferinde istediğim sonucu yakalayabilmek için deneme yapıyorum. Çünkü açık bir şekilde ördüğümüz için zaten boyutunu ölçebilirsiniz. Uzunluğunu ayarlama yapabilirsiniz. Daha sonra kısa gelirse zaten en son uç kısmında örgümüzü bırakacağımız için üzerine ilave yapabilirsiniz. Sorun değil. Yani kısa gelirse de ya da uzun gelirse kısaltma ya da uzatma işlemini yapabilirsiniz. Dediğim gibi 6 sıra daha devam edip geliyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Bir tane zincirimi çekip ipimi birazcık uzun bırakıp kesiyorum. Ve bu şekilde kol kısmını tamamlamış olduk. Aynı şekilde 2 tane parça yapıyoruz. Toplamda da 34 sıra boyunca gittim. Dediğim gibi ama bu benim kol ölçüme göre ayarlanmış bir sayı. Bakın bu şekilde 2 tane parçamızı yaparak tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi ön gövde kısmını yapmaya. Ön gövde kısmını beraber yapalım. Çünkü boyun oyuntusu kısmı var. Arka tarafını dümdüz öreceğiz. O yüzden ön kısmını beraber başlayalım istedim. Ben 90 adet zincir çekerek başlangıcımı yapacağım. Bu sayıyı da şu şekilde belirledim. Vücut kısmınıza, sırtınıza ölçerek doğru sonucu elde edebilirsiniz. Benim gibi 90 zincir çekin. Bir ölçün üstünüze. Koltuk altı kısmınıza da gelecek şekilde ölçün ya da omuzdan omuza ölçümünüzü yapın. Eğer böyle sizin için de ideal bir sayıdaysa 90 ya da daha fazla sayılar çekerek ideal sayınızı bulmanız gerekiyor. Şimdi benim tam net bir sayı söylemem doğru olmayacak. Ben de çünkü deneyerek buldum. Ama benimle aynı vücut ölçülerine sahipseniz, S beden kullanıyorsanız, 36 bedenseniz 90 tane zincir yeterli olacak diye düşünüyorum. Şimdi 90 adet zincirimi çekiyorum hemen. 90 tane zincirimi çektim. Daha sonra 90. zinciri parmağımızda tutuyoruz ve üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane daha zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. 90. zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip 1,
2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde hem dönüşümüzü sağlamış olduk hem de ilk bakın boşluğumuzu, kutucuğumuzu yapmış olduk. Daha sonra 2 tane zincir çektim. Tığımızdan ipimi bir kez alıyorum. 2 zincir atlayıp 3. zincirden tığımı geçiriyorum ve ipimi 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincir çektim. Tığımızdan ipimi bir kez aldım. 2 zincir atlayıp 3. zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı kol kısmında başladığımız gibi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. 2 tane zincirimi çektim. Bakın sonda 2 tane zincirim kaldı. Mecburen bir tane zincir atlıyoruz. Son zincirimizin içerisinden tığımızı geçiriyoruz ve bir tane ikili trabzan yaparak son kutucuğumu yapmış oldum. Ve bu şekilde toplamda 31 adet kutucuğa ulaşmış olduk. Daha sonrasında örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımızdan ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Tığımızdan ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sonda son ikili trabzanımı yaptıktan sonra 5 zincir çekip dönüşümü sağlayacağım. Hep bu şekilde istediğimiz genişliğe ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi 9 sıra giderek bence yeterli bir uzunluğa ulaştım. Yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra şu şekilde yapıyoruz. 9 tane bu tarafta bıraktım. 9 tane kutucuk bu tarafta, sağ tarafta bıraktım. 9 tane kutucuk sol tarafta bıraktım. Ortada ise 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane kutucuğumuz kaldı. Burası bizim boyun oyuntusu için bıraktık. Dilerseniz bu kısmı düzde yapabilirsiniz ama böyle hafif bir kasma hissi veriyor diğer türlü dümdüz ilerlediğimiz. O yüzden küçük bir boyun oyuntusu kısmı bırakmak istedim bu şekilde. Şimdi şu şekilde yapacağız. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaparak sıramı başlangıcını yapmış oldum. 2 zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesine atlayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilmek belirleyicisini taktığım noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi ilmek belirleyicimin olduğu noktaya kadar geldim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. İkili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip bir tane ikili trabzanımı yaparak 9 tane kutucuğu 2, 4, 6, 8, 9 tane kutucuğumuzu tamamlamış olduk. 9 tane kutucuğumuzu tamamladıktan sonra örgümüzün arka kısmına dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine atlayıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde dönüşümüzü sağlamış olduk. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son kutucuğumu yaparak sıramızı tamamlamış olduk. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzan tepesine batıp bir tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 2 tane zincirimi çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım. 1 2 3 üçüncü zincirimin içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi 2 seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde bakın 1 2 3 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Bir tane zincir çektim. İpimi birazcık uzun keserek sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 3 sıra boyunca gittik, tamamladık. Şimdi aynı şekilde bu tarafta da 3 sıra boyunca gideceğiz. Beraber bir başlangıç yapalım. Bir tane zincir çektim. Tığımızın ipimi bir kez aldım.
Direkt bakın burada ilmek belirleyicimin olduğu ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bir, iki tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki ikili trabzanın tepesine batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde az önce de söylediğim gibi 3 sıra boyunca gidiyoruz. Aynı bu taraftaki yaptığımız işlemi bu tarafta da yapacağız. Hemen sıramı tamamlayıp geliyorum. 3 sıra boyunca giderek bu kenar kısmımı da tamamlamış oldum. Bir tane zincirimi çektim ve ipimi birazcık uzun bıraktım. Dikmek için ip bırakmış olduk. Şimdi bu kısmı tamamladıktan sonra aynı şekilde arka tarafını da yapacağız. Arka tarafında herhangi bir eksiltme yapmayacağız. Yani burada toplamda şu kısımdan saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra boyunca gittik. Ama önde boyun oyuntusu kısmı vardı ya. Arka kısım için sadece dümdüz 12 sıra boyunca gidip tamamlayıp geliyoruz. Şimdi tüm parçalarımızı tamamladıktan sonra sıra geliyor dikme işlemine. Ama öncesinde şu arka kısmını da şöyle göstermek istiyorum sizlere. Az önce de bahsettiğim gibi dümdüz ilerledim. 12 sıra boyunca 3, 6, 9, 10, 11, 12. 12 sıra boyunca giderek tamamladım. Aslında ön kısmını kaç sıra gidiyorsak yani arka kısmı da o kadar sıra gitmiş olduk. Burası ters kısmı, iki parçanın da ters tarafı, çünkü dikme işlemi yapacağız dediğim gibi. Ama öncelikle kolun dikme işlemini yapmamız gerekiyor. Daha sonra çünkü gövde kısmına sabitleme yapacağız. O yüzden dediğim gibi önce kolda dikme işlemimize başlayalım. Şu şekilde yapacağız. Ters kısmından bir dikiş yapacağız. Öncelikle ters kısmına bakıyoruz. Evet, şöyle çevirdiğimizde ters kısmı oluyor. Daha sonra kol kısmının ucunda ipim uzun olduğu için bu kısımdan dikmeye başlayacağım. Üst taraftan da dikmeye başlayabilirsiniz. Herhangi bir farklılık olmayacaktır. Şöyle iğnemizi, ipimizi geçiriyoruz. Daha sonrasında kutucuklarda birbirini eşitleme yaparak dikme işlemimize başlayalım. Hemen bakın karşısındaki zincirin içerisinden iğnemi geçirdim. Burası başlangıç noktası olduğu için zincirler var. Daha doğrusu hep alt kısımlarda da zincirler denk gelmiş olacak. Zincirlerin arasından, her zincirin arasından iğnemizi geçirip dikme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Düz bir şekilde dikeceğiz. Bakın bu şekilde dümdüz dikiyorum. Her zincirin arasından iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde kol altı kısmına kadar, yani diğer kenar kısmımıza kadar eşit bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada kutucukların birbirine eşit gelmesine özen gösterin. Diğer türlü görüntü olarak yapısında bozulma olacaktır. Her kutucuğun karşılık gelen noktasından aynı zincirin içerisinden iğnemizi geçirerek dikme işlemimizi tamamlıyoruz. Diğer kolu da aynı şekilde dikip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi iki kolu da aynı şekilde bakın yan kısmından dikerek sabitledim ve kafesler, dikkat ettiyseniz birbirine eşit oldu. Şu şekilde gösterirsem daha iyi görürsünüz. Hala ters tarafını, ön tarafını çevirmedim. Şunu da söylemek istiyorum. Bir tanesi birleştirme işlemine başlamıştım ama diğerini birleştirmeye başlamadan ütüledim. Düz bir şekilde ütülemek daha kolay oluyor çünkü. Direkt üzerine ütü yardımıyla ütüleme yaptım. Ve o yüzden kafesler daha belirgin, boşluklar daha güzel gözüküyor bence. Siz de birleştirmeye başlamadan mutlaka ütüleme işleminizi gerçekleştirin. Diğer türlü bu kadar net gözükmüyor boşluk kısmı. Esneterek, dümdüz yaparak ütülemenizi yapmalısınız. Daha sonra yanları dediğim gibi dikerek birleştiriyoruz. Şimdi kol kısımlarını birleştirdikten sonra gövde kısmını birleştirme yapacağız. Öncelikle şu omuz kısımlarını birleştireceğiz. Şu üstteki, şurası ön tarafı ya, tabii iki tarafında ters tarafındayım hala. Düz tarafı değil, ters tarafından dikme işlemi gerçekleştiriyoruz. Direkt bakın burada 5 zincir çekerek dönüş sağladığım nokta var. 3. zincirimin içerisine iğnemi geçirerek başladım.
Yine kafesler birbirine eşit gelecek şekilde omuz kısmını birleştirmesini yapacağız dikerek. İki omuzu da birleştirdikten sonra, yani şimdi burada başlangıcımızı yaptık. Buraya kadar birleştirme işlemini yapacağım. Düz bir dikiş yapacağım. Daha sonra buradaki omuz işlemimizi birleştireceğiz. Buradan başlayıp buradaki son noktaya kadar. Daha sonra bu birleştirmelerimizi yaptıktan sonra omuz kısmını kolların birleştirmesini yapacağız. Bakın kol genişliği buradakiyle aynı olduğu için direkt şuraya dikerek kol sabitlemesini yapacağız. O yüzden aynı şekilde omuz kısımlarını birleştirip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın omuz kısımlarını birleştirmesi tamamladım, geldim. Şimdi sıra geldi kol kısmını. Kolu buraya sabitleyeceğiz. Öncelikle şimdi bu bir bütün halinde açık olduğu için, bakın şu şekilde açık bir halde olduğu için şu alt kısımdan bir birleştirme yapalım. Zincirin içerisinden hemen şöyle karşılıklı iğnemizi geçirip küçük bir birleştirme yapıyoruz. Tekrardan aynı noktadan bir kez daha yaptım. Bakın burada minik bir birleştirme yaptık. Daha sonrasında kol kısmını elimize alıyoruz. Şimdi şu şekilde iki parça halinde olduğunu düşünelim. Bir yuvarlak halinde etrafında birleştirme yapacağız. Onu da şu şekilde yapacağız. Şu üst tarafından birleştirmeye başlayacağız. Çünkü bakın burası da bir yuvarlak halinde olmuş oldu. Buradan başlayıp alta doğru dönme yapacağız. Yani şöyle üst tarafından başlangıcımızı yapacağız. Hemen ilk zincirin içerisinden iğnemi geçirdim. Daha sonra yandaki zincire atlıyoruz. Yine kafeslerin birbirine eşit gelecek şekilde karşılıklı her zincirin içerisinden geçiriyoruz. Ve bu şekilde etrafını bakın dönerek dikeceğim. Bakın hep aynı şekilde ilerleme yapıyorum. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın buradan başlangıcımızı yaptık. Devam edeceğim. Daha sonrasında omuz kısmından dönüp diğer taraftan diğer kenar alt uç başladığımız noktaya kadar dikerek ilerliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın tüm kenar kısmını, tüm kol kısmını dönerek dikme işlemimi tamamladım. Hatta şu şekilde iç kısmından bakarsak gayet güzel gözüküyor. Şimdi diğer kolu da aynı şekilde buradan bir başlangıç yapacağız. Dikiş kısmı, buradaki dikiş kısmı alt tarafa geliyor. Hemen aynı şekilde öncelikle buradan minik bir başlangıç yapacağız. Sabitleme. Daha sonrasında kol kısmını yine dönerek dikip sabitleyip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi diğer kolunda birleştirme işlemini tamamladım. Geldim ön kısmını çevirdim. Hatta denemesini de yaptım. Gayet güzel oldu. Önden bakın dikişimiz de bu şekilde gözüküyor. Kolu da birleştirdikten sonra artık tamamlamış olduk crop'umuzu. İki yumak vardı elimde. 2 yumak yeterli olmadı. Bir tane daha aldım. 2,5 yumak yeterli oldu. Bunu da söylemek istiyorum. Yani elinizde 3 yumak bulundurmanız gerekiyor. Benimle aynı ölçüleri yapacaksanız eğer. Çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.